Arkadaşlar merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bu videonun içerisinde anılarımdan derlediğim bazı şeyler göreceksiniz. Astroloji ile define aranır mı? Bu konuyla alakalı size deneyimlerimden bahsedeceğim. Biraz anılarımdan bahsedeceğim. Astroloji ile define aranabilir. Define veya hazine ya da gömülü değerli şeyler aranabilir. Nasıl aradığınız konusunda tabii ki biraz teknik donanıma sahip olmanız gerekiyor. Coğrafi astroloji bilmeniz gerekiyor. Ve birazcık da ilişki astrolojisi bilmeniz gerekiyor. Astrolojide kader şöyle işliyor arkadaşlar. Kaderin işleyiş mekanizması, başarılı bir iş yapabilmeniz için o kişinin haritasıyla sizin haritanız arasında böyle bir vaat olması gerekiyor. Eğer astrolojik bir vaat yoksa hiçbir şey yapamazsınız. Örneğin ben bu konuyla ilgili teknik altyapısı olan arkadaşlarım var. Yani elinde dedektörleri olan, bu konuyla alakalı hobi olarak arama tarama yapan bazı arkadaşlarım var. Bunlarla aramda sinastrik ölçüm yaptım. Şöyle ekran paylaşacağım daha rahat anlatabilmek için. Birçok arkadaşım var. Yani 6-7 tane arkadaşım var. Bunlardan 3-4 tanesiyle çok sık görüşüyorum. Kendi aramdaki sinastriyi önce ölçüyorum arkadaşlar. Yani mesela İlker'le Osman arasındaki ilişkiyi analiz ediyorum önce. Bu analiz sonucunda yani kompozit dediğimiz, Davison dediğimiz haritayı çıkartıyorum. Davison çıkardıktan sonra yani birleştirilmiş harita. Bu ikisi arasında böyle bir vaat var mı? Vaat olduğunu görüyorum arkadaşlar. 5. evde ve 4. evde bakın bir vaat var ve oldukça başarılı ve yeni bir ay başlıyor. İşte ayın Venüs'e doğru gitmesi bu konuyla alakalı. Jüpiter'in burada olması ve Mars'ın yine buraya giriyor olması benim için bir vaat olarak yeterli. Bunun üzerine ben alıyorum. Bu arada yine 8. ev yani 8. evde 17 derece Neptün bulunmakta. Plüto Neptün arasında bir sekstil var. İleri seviye. Bakın ileri giden bir Neptün ve Plüto'yla bir şey var. Yani yaptığımız işte bir maddi gelir elde edebiliriz ama ne zaman? Hangi coğrafya üzerinde ve nerede? Bunun coğrafyasını çıkartıyorum arkadaşlar. Burada paranları açıyorum arkadaşlar astrolojik olarak ve coğrafya olarak nerelerde kesişiyor? Mesela şurada bir kesişim var. İşte şurada bir kesişim var. Bakın şurada bir kesişim var. Benim şuraya bu arkadaşla gitmem gerekiyor. Veya hani bunun gibi. Tabii ki burada birlikte çok önemli bir şeyler bulabileceğimizi yani görüyorum. Ha bu nedir bilmiyorum. Bu arkadaşım da benim bu bölgeye, şu bölgeye, şu bölgeye. Bakın Jüpiter Uranüs paranından ay kesiyor arkadaşlar. Burada da arkadaşlar Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter bakın bu bölgeyi kesiyor. Yani yine şu bölgeyi kesiyor, şu bölgeyi kesiyor. Yani bu noktalar benim için bölgeler oluyor. Yani o bölgeye gidebilirim anlamında. Veya arkadaşlar Davison'da yine burada çok dikkat ettiğim özelliklerden bir tanesi arkadaşlar ben burada full asteroid bakıyorum. Yani aynı zamanda da içeri şunları da ekleme yapıyorum. Ben burada arkadaşlar servet noktasını, şöhret noktasını, beklenmedik şekilde yükselme noktasını, Fortuna ve Tişe asteroidlerini de içine katıyorum ve Arap noktanın içine katıyorum ve burada böyle bir vaat var mı? Öncelikle buna bakıyorum. Burada böyle bir vaat varsa bu arkadaşımla benim böyle bir girişim yapmam sonucunda bir sonuç alabilme durumum söz konusu olabilir. Davison haritayla buna bakıyorum. Fortuna'nın 4. evde olduğunu, Aslan Burcu'nda 11. evde olduğunu, yöneticisinin Güneş olduğunu görüyorum. Yöneticiliklere bakıyorum. Yani zaten Jüpiter 4. ev çıkış kapısında olması, burada servet ve kazançtan kutusunun katla kavuşum olması, bunun Merkür'ün yönetmesi ve Ay Merkür kavuşumu olması benim için güzel bir yerleşim. 5. evde. Özellikle bunları aldıktan sonra yani Davison harita güzel. Çalıştığımız zaman bir şeyler yapılabilir veya bir diğer arkadaşım var onunla Davison haritasına bakıyorum. Yine bu konuyla alakalı bir gündem var mı bunu inceliyorum. Bu gündemi Davison haritalar arkadaşlar Progress'te de ilerliyor. Progress haritasına bakıyorum. Yani mesela ikimizin Davison'unu çıkartıp arkadaşlar mesela Osman'la benim Davison haritamı çıkartıyorum. Davison haritamın arkadaşlar Progress haritasına bakıyorum. Progress haritasına bakıyorum. Progress haritasının nereye gittiğine bakıyorum. Progress haritanın nereye gittiğine bakıyorum. Ondan sonra bir de arkadaşlar günlük olarak şimdi buna baktıktan sonra eğer yani tek başınıza da bir arkadaşınız olmasına da gerek yok. Tek başınıza arıyorsanız eğer sizin natal haritanızdaki veriler önemli. Natal haritanızı tanımanız gerekiyor. Aynı şekilde ben Progress haritada buna baktıktan sonra veya o Davison haritayla bu duruma baktıktan sonra bunları tarama yapıyorum. Yani ne zaman buraya gitmeliyiz ve hangi coğrafyaya gitmeliyiz? Sonrasını birazdan sizlere izleteceğim. Ondan sonraki olay seyahat. Yani o bölgeye bir seyahat düzenliyorum. O bölgeye düzenlediğim seyahatte teknik donanımlarımız var. Tabii ki kesinlikle hiçbir yeri arkadaşlar zarar vermiyoruz. Bu konuyla alakalı biz sadece hobi amaçlı olarak bunu bu şekilde kullanıyoruz. Veya siz nasıl kullanmak istiyorsanız. Yani burası beni hiç ilgilendirmiyor. Astrolojik verilerle ilişkileri saptıyorum. İlişkimiz var mı? Böyle bir nasibimiz var mı? Bunu coğrafi harita üzerinde hangi bölgede gerçekleşeceğini görüyorum. Oradaki bölgelere o arkadaşımla seyahatler yapıyorum. Ve o bölge üzerinde o arkadaşım yani mesela Osman arkadaşım o bölgede ararken diğer arkadaşım başka bir bölgede arıyorum. Yani gibi boş zamanlarımda yani bunu bu şekilde değerlendirebiliyorum. Ondan sonra da geri kalan teknik aletler arkadaşlar. Yani teknik aletler. Çünkü coğrafya olarak siz o bölgede
o bölgeye gitmeniz gerektiğini söylüyor ama o bölgeye gitmeniz gerektiği, onu nerede bulacağınızı söylemiyor. Bunu teknik aletler, donanımlarınız söyleyecek. Yani çeşitli dedektör veya buna benzer şeyler edinmeniz gerekiyor. O bölge üzerinde arama tarama yaptığınızda çeşitli buluşlar yapacağınızı düşünüyorum. Ben yapıyorum yani bu konuyla alakalı. Ayağımın bugüne kadar basmadığı yerlere gittim bu tarz verilerle ve çok enteresan bulgulara rastladık. Bu konuyla alakalı bu bölümde evet, onlardan sadece bir tanesini izleyeceksiniz. Arkadaşlar keyifli seyirler dilerim. Görüşmek üzere. Evet. Yerlere gideceğiz. Evet arkadaşlar öyle geziyoruz. Astrolojik haritadan baktık. Hayatımda hiç gitmedim, ayak basmadığım yerlere geldik arkadaşlar. Yani buralara ben hiç daha önce gelmedim. Ondan sonra geldik. Neden geldik? Hele bir sor. Sor Emre. Neden geldik? Abi buraya biz niye geldik? Evet. Geldik çünkü astrolojik olarak burada bir bakmamız lazım. Yani buraya bir bakmamız lazım. Tabii özel cihazlarımız var. Öyle bakıyoruz biz. Ama neyle geldik? Çok yanlış geldik yani. Evet yani Bununla gelmememiz lazım. Ulan böyle bir arabayla niye geliyoruz oğlum biz buraya? Ay ay. Oğlum bir daha arabanın markasını düşür. Böyle olmaz. Evet arkadaşlar çok güzel. Bu bölge, şu bölgeyi şurada bir yerde şu tepe var ya, o tepe sırtına bir tarama yapalım. Arkadaşlar öyle canımız sıkıldı, size de mesaj atalım dedik. Ya bu kameranın önü nasıl dönüyor ya? Ben ne yapıyorum ya? Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Drone'u kaldıracak mı? Ne zaman? Nereye doğru göndereceksin? Evet. O bölgeyi işaret ediyor. Evet burada. Orada bir inceleyelim bakalım. Sonra oraya gideriz. Orada daha yakın bakarız. Evet, şu an böyle muhteşem bir yerdeyiz arkadaşlar. Evet. Ve bir arı mı vızıldıyor? Ne yapıyor? Ne ses geliyor? Kaldırıyorum. Kaldır. Aha, yaprakları doğradın. Gönder. Hızını göster bakalım. Evet, drone pilotumuz Emre, devam et. Ulan biz Allah'ın dağında ne arıyoruz? Tutabilecek misin onu? Neyi tutabileceğim? Drone'un görüntüsünü. Tutabilirim. Hadi gidiyorum, yakala. Tamam. Evet orada abi burada bir şey varmış, bak ben sana söyleyeyim. Bu alanda zaten bak alt taraf şey ya, dere geçiyor şuradan arkadaşlar. Tamam mı? Bu bölge bir yerleşim merkezi gibi duruyor. Eski, çok eskilerden. Allah'ın dağı yani. Ondan sonra drone'dan buradan görüyoruz daha yakından. Nasıl görüyoruz drone'dan? Oradan görünmüyor. İşte böylelikle oraya gitmeden buradan görüyoruz her şeyi.
baksana bir güzel yalpa yapıyor görüyor musun ama neden böyle? Abi burada bir şey. Tamam. Tamam vuruyorum kazmayı. Kaçın. Sonra işaretliyoruz, onların fotoğraflarını çekiyoruz. Topografya, ne yapıyoruz? Coğrafya arama. Oo! Gel koçum, in yerine, in. Oo! Arkadaşlar, evet, çıktık böyle hava aldık, kafamızı dağıttık. Ondan sonra Emre ile birlikte, evet cihaz orada sinyal verdi. Gerçekten orada önemli bir şey var. Bir sinyal aldık, değerli sinyal aldık. Ama yaklaşık 6 kilometre aşağıda cihazın diğer parçalarını bıraktığımız için arkadaşlar, yani bir yanımızda sadece alan tanıma cihazını ve drone'u aldığımız için arkadaşlar, işte bu da bir, o anda unutkanlık yani. Çantayı burada arabada bıraktık. Dolayısıyla gittiğimiz yerde aldığımız sinyalde dedektörle tam sinyali tespit yapmadık, yani onaylamadık, ama diğer büyük alan tanıma bize kesin dedi, yani burada bir şey var. Ondan sonra yerini navigasyonda işaretledik, o kadar. Ne oldu, bir hava aldık. Orada bir sinyal aldığımızı biliyorsun, değil mi? Birbirimize baktık. Direktörü kim gidip alacak diye. Ben almam dedim. O da almam dedi. Geri dönüş, gidiş, geri almak hiç ikimizde de yemediği için yapacak bir şey yok. Bıraktık, geri geldik. Aynen. Nasıl olsa orada duruyor yani. Aynen. Bugüne kadar kimse ellememiş. Bundan sonra da ellemez herhalde. Yani. Dolayısıyla arkadaşlar öyle çıktık şu anda böyle. Burası 6 kilometre diyor da 6 kilometreden bence kesinlikle çok fazla. Ya değil mi? Kaç kilometre yürüdük? Bir de düz yürümedik yani, direkt yukarı doğru. Bir 9 Ciddi bir eğim var. kilometre yürüdük. Evet, bayağı yani. yürüdük. Yani arabayı bir yerde bıraktık, 9-10 kilometre yukarı doğru yürüdük. Hep Sonra- yukarı yürümedik. Bir yukarı gidiyorsun, bir aşağı iniyorsun, bir daha yukarı gidiyorsun. Aynen. Orada drone'u çalıştırdık. Çünkü belirttiğimiz coğrafyaya geldiğimizde yani tam bizim için önemli olan coğrafyaya geldiğimizde drone'u çalıştırdık. Yukarı kaldırdık çünkü oraya bizim alan tanıma cihazımız da okeyliyor. Orayı gösteriyor sürekli yani. Drone'u yükselttik, zaten o bölgenin şey oldu, ortaya çıktı yani. Gerçekten kuş bakışı bakınca net olarak orada bir yerleşke oldu. Yukarıdan bakınca gözüküyor yani. Bir de çok karanlığa kalmak istemedik. Aynen. Korkmaya başladık çünkü orada ne insan var ne bir şey var. Evet, dolayısıyla da şimdi dönüş yolundayız. Anlamsız bir dağın başı olduğu için. Evet, şu an dönüş yolundayız. Öyle eve doğru dönüyoruz. Bir hava aldık. Çok güzeldi. Böyle arada maceraya çıkıyoruz ya böyle arkadaşlarla. Ondan sonra astrolojinin her türlüsünü kullanıyoruz arkadaşlar. Alan tarama, spor astrolojisi, kripto para. Ondan sonra her türlü şeyi kullanıyoruz yani. Gece sporlarından bahsetmiyoruz. Onlar kayıt içine düşer. Evet, evet. Arkadaşlar spor müsabakaları üzerine çalışıyorum şu anda. Acayip bir arşiv geliştirdim. Bu arşivi daha da geliştiriyorum. Enteresan teknikler geliştirdik. Yani astroloji ile ilgili çok acayip şeyler söyleyeyim. Bu konuyla alakalı bakalım ilerleyen günlerde daha birazcık daha pratik yapalım. Ondan sonra birazcık daha kendimizden emin olalım. Spor astrolojisi ile ilgili sizlere yayın da yapıyor olacağım. Ama şimdilik dediğim gibi tabii bu şey yani alan tarama, coğrafya alan tarama konusunda bununla ilgili yayın yapamayız yani. Biliyorsunuz nedenlerini. Dolayısıyla bu sadece bizim maceramız yani. Kendi içimizde geliştirdiğimiz, arkadaşlarla boş zamanlarımızı değerlendirmek için geliştirdiğimiz bir yöntem. Ama tutuyor.
Tabii o anda orası çok geniş bir yer olabilir. Arkadaşlar bu konuyla alakalı biraz teknik alet altyapınız olması lazım. Yoksa böyle bakınır durursunuz dağların arasında. Yer tespiti yapamazsınız yani. Drone ile yükseğe çıkıp oraya taramanız gerekiyor. Bir de alan tarama cihazlarıyla orada bulunmanız gerekiyor. Bir de ekstra noktayı tespit edecek olan dedektörleriniz olması gerekiyor. Ondan sonra olay bu yani. Bir de bir şey bulamıyorsun zaten. Bulsak bereneye binmeyiz yani, değil mi? Evet. Evet O arkadaşlar. kısmı bahsetmiyoruz bir şey. Yok yok, bulamadık, bir şey yok. Bir şey yok yani. Bulamıyoruz yani arkadaşlar. Bulsak zaten direkt olarak hemen Bulsak direkt... yakut takarım mesela böyle. Takmıyorum, yok yani. Lan o elindeki yakut. Yani evet, bulduğumuzda zaten direkt olarak arkadaşlar resmi işlemlerle Tabii. yapıyoruz. Yani Müze müdürlüklerine haber veriyoruz. haber veriyoruz. Yani bu konuyla alakalı kesinlikle etikiz. Etik olmaktan Tabii tabii. yanayız. Keriz olduğumuz için götürüp teslim ediyoruz. Merhaba, iyi günler. Biz keriziz. Bunu bulduk. Buyurun. Ay. Onlar da sadece bize kağıt veriyorlar. Evet, Yani, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Değil mi? Takdir. Benim ev takdir belgesi kaynıyor arkadaşlar. Çok seviyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.